go. You okay? You can live. İntikam hikayeleri hiçbir zaman tamamıyla güzel bir şekilde sonuçlanmaz. Homeros'un destansı şiiri İlyada'da tasvir edilen Truva'yı ele alalım. Prens Paris, Helen'i kaçırdığında kocası Kral Menelaus haksızlığa dayanamaz ve Paris'e saldırmaya çalışır. Bütün bir orduyu Truva'ya getirir ve binlerce kişinin ölümüne neden olan uzun bir savaş yürütür. İntikam temaları tüm anlatılar boyunca sarmal bir döngü halindedir. Achilleus'un en yakın arkadaşı ve kuzeni Patroclus, Hektor tarafından öldürüldüğünde o da pervasız ve kanlı bir intikam peşine düşmüştü. Bu sonsuz kısır döngü bizdeki kan davalarına ne kadar benziyor, öyle değil mi? İntikam neredeyse dünyada var olduğumuzdan beri insan davranışının bir parçası olmuştur. Haksızlığa uğradığımızda ya da sevdiğimiz biri haksızlığa uğradığında hissettiğimiz en temel duygulardan biri intikam almak üzerinedir. I'm vengeance. Hamlet'ten Star Wars'taki site ve Game of Thrones'taki Arya Stark'a kadar intikam arayışı temel motivasyon kaynağı olmuştur. Geçmişte insanlar düşüncelerini yayabilmek ya da başkalarına aktarabilmek için en uygun yöntemin yazı olduğunu düşünüyorlardı. Hatta tek yol buydu. Fakat günümüzde ise insanlar düşüncelerini duyurabilmek adına özellikle sinema, dizi, sosyal medya gibi iletişim araçlarından yararlanmaktadırlar. Şimdi size bu bağlamda intikam duygusunu iliklerimize kadar hissettiren bir diziden bahsedeceğim. The Boys. Kısaca dizinin konusundan ve bazı karakterlerden bahsedecek olursak, dizinin ana karakterlerinden Butcher, Moby Dick romanındaki Kaptan Ahab veya Hamlet gibi bir arayış içindedir. Homelander'a duyduğu nefretle çevresindekileri de yönlendirdiği tek düşünce vardır. O da intikam alma isteğidir. Butcher'ın intikamı, nefreti o kadar yoğundur ki süperler tarafından mağdur edilen kişilerin toplandığı ve deneyimlerini paylaştığı bir gruba öfkeyle şunları söyler. Çocuklar gibi ağlayıp sızlanıyorsunuz. Unutup acınızı soğutmaya çalışıyorsunuz. Lanet olsun. Elinizde testereyle peşlerine düşmelisiniz. Hepiniz bir avuç korkak tavşansınız. Butcher karısının Homelander tarafından tecavüz edilip öldürüldüğüne inanıyor ve karısının kaybolduğu günden beri de Homelander'a kin besliyor. Aslında Butcher'dan bağımsız olarak her bölümde bir şekilde haksızlığa uğrayan ve süperlere karşı intikam besleyen karakterlerin oluşturulduğunu da görüyoruz. Trey'nin Hagi'nin kız kardeşinin içinden geçip öldürmesi, Annie'nin Deep tarafından tecavüze uğraması, Kimiko'nun kardeşinin Stanford tarafından öldürülmesi ve Frenchie ile Mallory'nin Lamplighter'dan intikam almak istemesi bunlara örnek olarak gösterilebilir diziden. Ama neden adalet değil de intikam? The Boys'un en iyi yaptığı şeylerden biri de aslında bu. Dizideki karakterlerin çoğunun travmatik bir geçmiş olmakla beraber ahlaki açıdan sorgulanabilir seçimler yaptıklarından dolayı her biri ne tam iyi ne de tam kötü bir karaktere sahiptir. İntikam, insanları harekete geçiren güçlü bir duygusal tetikleyicidir. Miami Üniversitesi'nden evrimsel psikolog Michael McCullough, insan yaşamlarında bu çok yaygın bir deneyim. Her toplumdan insanlar sinirlenme ve size zarar veren birine zarar verme fikrini benimsiyor, diyor. Araştırmalara göre cinayetlerin %20'si ve Amerika'da çok sık gerçekleşen okul saldırılarının %60'ı intikamla bağlantılı ve siyaseti de şekillendiriyor. Örneğin Donald Trump'ın başkanlık zaferi Washington Post'taki bir makaleye göre hızla küreselleşen bir ekonomi tarafından terk edilmiş hisseden işçi sınıfı beyazların intikamının bir sonucu olarak geldi. Kendi ülkemizdeki iktidarların ideolojik intikam davranışlarına ise hiç girmeyeceğim bile. Yapılan birçok bilimsel deneylere göre intikam insanın haz alma duygusunu tetikliyor. İntikam sadece insanlara zevk vermekle kalmıyor, aynı zamanda insanlar anlık da olsa iyi hissettirdiğine inandığı için bunu tekrar yapmak istiyor. İntikam almanın duygusuyla yanıp tutuşanlar yapacakları davranışın olumsuz sonucunu da öngöremeyebilirler. Örneğin 98 Dünya Kupası'nda attığı 2 golle Fransa'ya Dünya Kupası'nı getiren futbolcu Zinedine Zidane, 2006 Dünya Kupası'nda Marco Materazzi'ye kafa attığı için sonsuza kadar etik olmayan bir şekilde hatırlanacak. O zaman şu soruyu soralım. Bu görünüşte yıkıcı davranış başımıza bu kadar çok bela açabiliyorsa neden intikam insanlık tarihi boyunca bizimle birlikte olmaya devam etti? Cevap evrimsel bir hata olmaktan çok uzak, intikamın hayatta kalma gibi faydalı bir amaca hizmet ettiğidir. Leonardo DiCaprio'nun Diriliş filminde Oscar ödüllü performansında intikam arzusu o kadar güçlüydü ki onu kırık kemikler ve açık yaralarla hayatta tutmuştu. Peki her şeyden kesin olarak emin olsak bile intikam gerçek cevap mıdır? İnsanlar bazen kendi inandıklarını kesin gerçek olarak kabul eder ve bu gerçeğin üzerine intikam, nefret ve mutluluk gibi duygularını da inşa ederler. Bu nedenle Butcher'ın Becca ile ilgili gerçeği öğrendiklerindeki tepkisiyle Frenchie'nin kendi ve Lamplighter hakkındaki gerçeği öğrendiği Mallory'e öldürmemesi için yalvardığını görmek
İnanmak istediğimiz gerçek de asıl gerçeğin daha zor kabul edilebilir olması bakımından önemli örnekler olarak da gösterilebiliyor. Peki adaleti sağlamak için mutlaka intikam mı almamız gerekir? Ya da intikam ile adalet aynı şey midir? The Godfather'ın başında Bonacera, Don Corleone'dan kızını döven adamların öldürmesini istediğinde Corleone'nin cenaze levazımatçısı Bonacera'ya söylediği gibi "Bu adalet değil, kızın hala hayatta." Corleone'nin böyle söylemesinin nedeni intikamın tipik olarak herkes ölene kadar asla bitmeyen bir döngüde var olmasıdır. Bonacera ve Butcher'ın istediği de budur. Adaletin sağlanması için ölüm. Çünkü her ikisi için de onarıcı bir adalet, yani tazminat davası veya hapis, gerçek adaleti sağlamaya yetmiyor. Aslında bu bakış açısı Homelander ara sokakta bir soyguncuyu yakaladığında Stormfront'un muhtemelen yarın serbest bırakılacak gerekçesiyle soyguncunun elini kırması ve Homelander'ın da adamın başını ezmesiyle aynıdır. Çünkü bazen adalet sistemi gerçek cezayı vermekte yetersiz kalıyordur. İşte böyle durumlarda ise insanlar kendi adaletini uygulamaya çalışır ve toplumlar bu şekilde yozlaşır. Kaosa sürüklenir ve sonunda da yok olur gider. Don Corleone'nin de kabul ettiği gibi bu intikam ne bir adalet ne de bir onarım. İntikam, insanları derinden kutuplaştığı sonsuz bir şiddet döngüsü aslında. Bu nedenle bir dahaki sefere size yanlış yapan birine karşı intikam almayı planladığınızda intikam beklentisinin o anda iyi hissettirebileceğini evet bilin. Ancak bu gizli iyi yönlerin uzun sürmesini beklemeyin. Bunun yerine bu duygunun iyi yönünün size göre olduğunu ve uzun vadede size büyük zararlar getirebileceğini asla unutmayın.